Selam, nasılsınız? Uzun zamandır yoktum. Siz neler yapıyorsunuz? Gelip gideniniz var mı? Yazarsanız sevinirim. Yani burada olanlar var mı hala? Malta'da olanlar. Bu arada arka planım çok saçma ama yapacak bir şey yok. Bugün sizinle Malta'da aylık giderleri konuşacağız. Çünkü son zamanlarda en sık aldığım sorulardan birisi bu. Malta'ya gelmek istiyorsunuz ve giderleri merak ediyorsunuz. Birazcık böyle güncel bilgi vermek adına da bu konuyu ele almak istedim. Şimdi ben kendi giderlerimi, aylık giderlerimi bir böyle açıklayacağım. Tabii ki bu kişinin standartlarına göre değişebilir. Yani siz daha fazla harcayabilirsiniz ya da daha az harcayabilirsiniz. Ama yine de hani baz alacağınız bir şey olmuş olur. Şimdi en büyük gider kalemiyle başlayalım arkadaşlar. Tabii ki her ülkede olduğu gibi burada da kira en büyük gider. Benim kiram yani bütün ev olarak 1300 euro. Bunun içine faturalar da dahil. 1300 euro ancak ben 1+1 evde kalıyorum. Ay pardon 2+1 2+1 bir evde kalıyorum. Yani bir odamı paylaşıyorum. Dolayısıyla da kirayı ikiye bölüyoruz. Bu da işte 650 euroluk bir kira giderim olduğunu gösteriyor. Ama şimdi güncel olarak söyleyecek olursam Malta'da kiralar nasıl? Atıyorum siz 1+1 evde kalmak istiyorsunuz, yalnız yaşamak istiyorsunuz. Bu durumda kira nasıl olur? Benim gördüğüm kadarıyla öncelikle 1+1 seçeneklerinin böyle çok olduğunu düşünmüyorum. Ama var olanların da fiyatlarının böyle 2+1 ile çok farklı olduğunu görmeyeceksiniz. Çünkü mesela atıyorum 2+1 eve 1300 veriyorum. 1+1 evde 1000, 1100, 1200 falan yani bu bantlarda. Tabii ki daha büyük evler atıyorum 3+1'ler 1500'e falan bulabilirsiniz gayet. Eğer ki paylaşımlı kalmak istiyorsanız bu evde kiranızı bayağı düşürebilir. Ama dediğim gibi kiralar genel olarak 1000 ve 1000 üstü olduğu için yani paylaşmak tek kalmaktan daha mantıklı oluyor. Atıyorum yani 3+1 evde 3 kişi kaldığınızda vereceğinizde 2+1 evde 2 kişi kalıp vereceğiniz aynı olmuyor yani çok kişi kaldığınızda daha az ödüyorsunuz. Bu birincisiydi yani 650 euro kira. İkinci büyük masraf ise mutfak ve ev alışverişleri. Şimdi ben mutfak alışverişini özellikle haftalık yapıyorum. Haftalık ihtiyaçlarımı alıyorum ve bu yani çeşitli ihtiyaçlar olabiliyor. Atıyorum bir hafta meyve sebze ağırlıklı, diğer hafta et, süt ne bileyim işte bu tarz ya da kahvaltılık falan bu tarz ihtiyaçlar olabiliyor. Yani aslında aldığın şeylere bağlı olarak ödediğin tutar da değişiyor ama genel olarak 50 euro ile 80 euro arasında falan değişiyor bu ödediğim tutar haftalık olarak. O yüzden ben buna 70 euro diyeceğim. Daha az da olabilir bu arada ama hadi 70 euro diyelim haftalık ortalama. Yani toplam 280 euroluk aylık olarak söylüyorum. 280 euroluk bir mutfak masrafından söz edebiliriz. Bazen bu arada hani atıyorum temizlik malzemeleri falan da alıyorsunuz ya da ne bileyim birkaç bir şeye ihtiyaç oluyor. Bunları da alıyorsunuz. İşte ne bileyim ev kokusudur bir şeydir. Daha fazla da olabilir. Atıyorum 300 eurolara da çıkabilir. Ama hani bazı aylarda da zaten bir önceki aydan kalan şeyleri kullandığınız için 250'lere falan da düşebilir. Ama yine 250-300 arasında diyelim mutfak masrafına. Hatta 250 diyelim. 650'de kira vardı. Ne oldu? 900 euro. 900 euro kira ve mutfak masraflarına gidiyor. Bir sonraki gider dışarıda yeme içme. Şimdi ben evden de çalışıyorum, ofisten de çalışıyorum. Ofisten çalıştığım günlerde bazen dışarıdan yemek söylemem gerekiyor. Çünkü şirket yemek vermiyor. Ve dışarıdan yemek söyleme için hani bir limit var yani bir alt limiti var. Dolayısıyla bir 10 euroluk falan bir şey söylemen gerekiyor en az. Genel olarak hani eğer birilerini bulamadıysanız sipariş verecek en az 10 euroluk bir sipariş veriyorsunuz. Ve ben hani ayda 10 kez falan sipariş veriyorumdur ve 10 eurodan hesapladığınızda 100 euroluk bir sipariş giderim var. Sırf çalıştığım için bu. Tabii bazen evdeyken de hani işte yemek yoksa falan hiç böyle yemekle uğraşmak istemiyorsam falan da böyle yemek söylüyorum dışarıdan. O yüzden hani 100 euro diyelim buna.
Tabii dışarı çıktığınızda işte arkadaşlarınızla eğlenmeye gidebilirsiniz ya da işte ne bileyim dışarıda bir kafeye falan bir yere gidebilirsiniz. Bunlarda da yine harcamalarınız yani ortalama bir şey içseniz, bir şey yeseniz yanında yani atıyorum bir kahve, bir tatlı falan bu 10 euroyu buluyor. O yüzden bunları da kattığımda aylık 150 diyeceğim buna. 150 euroluk dışarıda yeme içme sipariş giderim de var diyelim. Ve toplamda 150 euro etti. Sonraki gider küçük giderler. Atıyorum ne bunlar? İşte fatura. Telefon faturası. Telefon ama ben 10 euroluk kontür yüklüyorum. Daha sonra onu bir pakete dönüştürüyorum mesaj atıp. Her ay 10 euro yüklüyorum yani. Bunu da artı olarak ekledim. 1060 euro oldu. Bir de Talince kart yani toplu taşıma kartları var. Ben bazen ücretli hatları kullanıyorum işe giderken. 1,5 euro veriyorum. Git gel 3 euro olmuş oluyor. Ona da böyle aylık bir 20 euro falan yüklemem gerekiyor. Ve topladığımızda 1090 euroluk bir giderim olmuş oldu aylık. Yani bu tamamen hani ortalama bir gider aslında. Çünkü hani bazı aylar başka şeyler de yapıyorsunuz falan daha fazla gidebiliyor ama bazı aylar daha az gitmiyor. Yani bu fix giden para. Şimdi yine yaşam standartları işte ev kirası şuna buna bağlı olarak daha düşük olabilir. Hani bu minimum demiyorum ama ben zaten böyle giderlerini gayet kısmaya çalışan bir insan olarak hani bu giderlerin yani minimuma yakın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü zaten en büyük gider zaten söylediğim gibi ev kirası. Ev kirasını düşürebildiğiniz sürece evet masraflarınız düşecektir ama bunu düşürmek çok kolay değil şu şartlar altında. Çünkü Malta'da ev kiraları gerçekten aşırı arttı. Hadi o 90 euroyu da silelim. 1000 euroluk bir gideriniz olacaktır diye düşünüyorum. Ve Malta'da şu anda en düşük maaştan bahsedecek olursam hani geçinilebilir mi diye bir fikir olsun diye. Asgari ücret alan çok insan yok burada. Hani asgari ücret çünkü 780 euroydu galiba ama arttı ve 840 mı öyle bir şey oldu sanırım. Ama zaten bunu alan yok. Genel olarak 1200-1300 bu civar maaşlar ve 1000 eurosu zaten bunlara gittiğinde size artık kalan ne yaparsınız bilemiyorum. Yani sadece bir fikir olsun diye söylemek istedim. Bu videom bu kadardı. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Instagram'ı belli sebeplerden dolayı artık kullanmıyorum. O yüzden sorularınızı direkt YouTube'dan yazabilirsiniz. Çünkü mutlaka yanıtlarım. Yani çünkü hani başkaları da sorularınızı görür. Bu zamana kadar aldığım sorulardan gördüğüm kadarıyla birçoğunuz merak ettiği şeyler aynı. O yüzden siz sorduğunuzda bir başkasının da sorusuna cevap vermiş oluyorum. Son olarak motivasyon olması için kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu tarz işlerde motivasyon çok önemli. Evet hani bilgi vermeye çalışıyorum, deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum ama sizden gelen feedbackler gerçekten benim ilerlememi ve hani daha fazla video, daha fazla içerik üretmemi sağlayacaktır. Ve sizin ne istediğinizi bilmem de, neyi merak ettiğinizi bilmem de aslında buna göre bir şeyler üretmemi sağlayacak. O yüzden mutlaka desteğinizi gösterin. Görüşmek üzere.